Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz çok şık ve bir o kadar da kolay gözlük kılıfını çalışacağız arkadaşlar. Gerçekten çok kullanışlı. Gözlüklerinizin çizilmesini önleyecek. Ben hemen tabii ki şöyle gözlüğümü içine koydum. İçi de gayet geniş, şöyle göstermek istiyorum. İstediğiniz ebatlarda gözlükleri rahatlıkla koyabilirsiniz. Şuraya da bir çıt çıt taktığınızda şu şekilde çıt çıtla kapatabilirsiniz. Sadece gözlük mü? Hayır, kalemlik olarak da kullanabilirsiniz. Daha geniş yapıp telefonluk dahi yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size kalmış. İpimden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki ben kağıt ipleri çile halinde alıp kullanıyorum. Çile halinde 50 gramdan bile az gidiyor arkadaşlar. Eğer elinizde artık ipleriniz varsa kağıt ip kullanabilirsiniz. Ben şöyle 3 milimlik tığ kullandım. Sizler elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Sadece kağıt iple mi yapmamız gerekiyor derseniz hayır, istediğiniz tüm ip türleriyle rahatlıkla yapabilirsiniz. Sadece ölçülerde biraz değişiklik olabilir. İplerden kaynaklı. O yüzden onlara biraz dikkat ederseniz, eğer ipiniz çok kalınsa ince bir tığ kullanarak yapabilirsiniz. İpiniz çok ince ise çift kat yapabilirsiniz veya daha büyük tığlarla örebilirsiniz ve ebatlarını gözlüğünüze göre ayarlayabilirsiniz. Ben 30 zincirle başladım. 30 zincirle başlamamız gerekiyor ki bu ön kapağını uydurabilelim. O yüzden bunları özellikle hatırlatmak istedim. Evet arkadaşlar, isterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videoların devamlılığını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Öncelikle zincirle başlıyorum. Şöyle ipime bir düğüm attım. Daha sonra toplamda 30 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5, bu şekilde toplamda 30 tane zincir çekip dönüyorum. Toplamda 30 tane zincirimi çektim. Bakın burada tığın başını doluyorum ve hemen şöyle arkasını çeviriyorum. Ama şuraya değil de şuradaki ilmeğe batacağım. Bakın şurası düz, şurası ters. Şöyle tersinden ikinciye batıyorum. İlmek çıkardım. Tekli trabzan yapıyorum. Tığın başını doluyorum. Şöyle arkasını çevirdiğimde hemen şurada duran yatık trabzanın şöyle yatık ilmek diyeyim ben, şöyle batıyorum. İlmek çıkardım ve 3 ilmeği aynı anda topluyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar tekli trabzanlarımı şöyle arkaya batarak, bakın bunu yapmamın nedeni şuranın daha düzgün durması. Bakın şöyle daha düzgün duruyor. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Toplamda 30 tane trabzanım olması gerekiyor. Sıranın sonuna gelmek üzereyim. Son ilmeğime de batıyorum. Evet. Toplamda 30 tane trabzanım var. Burada 2 zincir çekiyorum. Modeli çevirdim. Tığın başını doluyorum. Hemen dibine batıyorum. Ve yine tekli trabzan yapıyorum. Her bir trabzan tepesine batarak sıra sonuna kadar tekli trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Trabzan tepesine battım. Tüm ilmekleri kapattım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim.
Sıranın sonuna gelmek üzereyim. Son trabzanıma da batıyorum. Ve bu sıramı da bitiriyorum. Yine bütün sıralara aynı şekilde devam edeceğiz. 2 zincir. Hemen dibinden batıyorum. Bakın şöyle dibine batıyorum. Ve bu şekilde kaç sıra yapacağız? Ben yine göz kararı yapacağım. Sizler de eğer gözlük kılıfı yapacaksanız ya da telefon kılıfı yapacaksanız ona göre uzunluğunu ölçüp ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde istediğim ölçülere gelene kadar öreceğim ve daha sonra da kapak kısmına geçeceğiz. Bu şekilde git gel yaparak örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben istediğim sıraya ulaştım. Son olarak bir zincir çekiyorum. İyice sıkıştırdım ve ipimi kesiyorum. Evet. Burada tam 30 tane ikili trabzanım var. Şimdi ölçü de vermek istiyorum. Öncelikle kapağa başlamadan önce şöyle 17,5 santim, eni 16 santimde boyu. Evet. Hemen şöyle ayraçlarımı aldım. Şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13.'ye takıyorum ayracımı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 13.'ye ayracımı takıyorum. Hemen ortada bakıyorum şöyle kaç tane kalmış. 1, 2, 3, 4 tane kalacak. Yani 13 buradan, 13 de buradan ayıracağız. Ortada 4 tane ilmeğimiz kalacak. Sizler normalde buradan 13 tane trabzan sayıp 14.'ye batıracaksınız. Hiç ayraç takmanıza gerek yok. Hemen ipimi alıyorum. Şöyle bakın. Hemen şu ortadaki 4 tanenin ilkine şu şekilde ilmeği geçiriyorum. Arkadan şöyle uzunca bıraktım. Daha sonra onu saklayacağım. Şöyle bir zincir, daha doğrusu kapatma zincir çektim. Daha sonra burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. 1, 2, 3.'ye battım ve burada kaydırma yaptım. Şu şekilde. Hemen şunları çıkarıyorum. Eminim ki anlaşıldı. Az önce dediğim gibi de hiç bunlara gerek yok. Evet. Bakın hemen buraya bir kutucuk yapmış olduk. Şimdi burada tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şöyle sıkıştırıyorum. Ve burada 1, 2, 3.'ye battım. Kaydırma yaptım. Burada çeviriyorum modelimi. Bakın bu benim ilk trabzanım olarak sayıyorum. Tığın başını doladım. Hemen ortadaki, bakın bu trabzan, şu ortaya batacağım. Ve bunun içine şöyle üçlü trabzanlar yapacağım. Şöyle tekrar göstereyim. Tığın başını doladım. İlmek aldım. Önce bir ilmek, sonra 2 ve 2. Yani üçlü trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. 1, 2, 2 kapattım. Tığın başını doluyorum. İlmek alıyorum. Önce 1, sonra 2, 2. Şurada yaptığımız ilk trabzanla birlikte toplamda 12 tane üçlü trabzan yapıp dönüyorum. Evet. Şuraya çektiğim 3 zinciri de trabzan olarak saymıştık. Onunla beraber toplamda 12 tane üçlü trabzan yaptım. Şimdi burada sayıyorum. 1, 2, 3. trabzan tepesine battım.
Şöyle biraz sıkıştırıyorum. 1, 2, 3 ve burada kaydırmamla buraya sabitliyorum. Şu şekilde. Şimdi burada tekrar 3 zincirim var. 1, 2 ve 3. Bu 3 zinciri 1, 2, 3. trabzan tepesine kaydırmayla sabitliyorum. Yine şurada yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Burada yalnız bir zincirim var. Modeli çevirdim. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki ilk trabzana batıyorum. Ve yine üçlü trabzan yapıyorum. Bu sefer aralara birer zincir çekerek yapıyorum. Bir zincir çektim. Hemen önümdeki trabzan atlamıyorum. Tek tek trabzanlara batarak ve aralara birer zincir çekerek üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir, hemen önümdeki trabzan tepesine battım. 1, 2, üçlü trabzan yaptım. Bir zincir, hemen önümdeki trabzan tepesine batıyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna gelmek üzereyim. Yine burada bir zincir çekiyorum. Şöyle. Bakın şurada son trabzanı unutmayalım. Az önce dönüşte 3 zincir çektiğimiz trabzanı da unutmuyorum. Oraya da batıyorum. Şöyle biraz, burası sert. Bu ipim biraz fazla sert çıktı. Hemen üçlü trabzanımı yapıyorum ve hemen yine burada şöyle bakıyorum. 1, 2, 3'üncüye battım. Kaydırmayla sabitledim. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Şimdi yine burada 3 zincirim var. 1, 2, 3, 1, 2, 3'üncüye battım. Kaydırmayla bu şekilde tutturdum. Hemen modeli çeviriyorum. Burada zincir yok. Tığın başını doluyorum. Hemen önümdeki bakın şu ilk boşluğa battım. Üçlü trabzan yapıyorum. Burada bir boşluğa bir trabzan tepesine. Arada zincir yok. Bakın hemen trabzan tepesine batıyorum burada. Ve üçlü trabzan yapıyorum. Boşluğa batıyorum. Üçlü trabzan. Trabzan tepesine batıyorum. Üçlü trabzan. Bu şekilde. Bir boşluğa bir trabzan tepesine yine sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna gelmek üzereyim. Bir boşluk bir trabzan tepesine trabzanlarımı yaptım. Yine bakın burada duran trabzanın yine şöyle onu unutmadan ona da yapıyorum. Onu unutmayalım. Özellikle hatırlatıyorum çünkü bazen orası görünmüyor. Şöyle üçlü trabzanımı yaptım. Yine sayıyorum. 1, 2, 3. Kaydırmayla buraya yine sabitledim. Şöyle biraz sıkıştırayım. Evet. Yine burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. trabzan tepesine battım. Kaydırmayla hemen buraya sabitledim. Şuranın kıvrılması çok önemli değil. Ütüleyince o zaten düzelecek. Ama çok böyle hani sizi rahatsız ederse aralara yine şöyle birkaç tane fazladan trabzan çekebilirsiniz. O hiç önemli değil. Bakın burada 2 tane zincirim var. Modeli çeviriyorum.
Tığın başını doladım. İlk trabzanım bu. Hemen önümdeki trabzana atlıyorum. İkinciye batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Bu sefer 2 zincir çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum. Bu şekilde. 1 2 zincir çektim. Tığın başını doladım. Bir tane atladım. İkinciye battım. Üçlü trabzanımı yapıyorum. 1 2 tığın başını doladım. Birinci değil, ikinci trabzan tepesine battım ve üçlü trabzanımı yaptım. Bu sıramı da bu şekilde devam edeceğim. Şöyle 2. Eğer buradaki pencerelerin çok büyük olmasını istemezseniz, burada yaptığımız gibi bir zincir aralara çekerek ve trabzan atlamadan yine burayı bu şekilde örebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben böyle büyük pencereler istemiyorum derseniz ya da kutucuklar, o şekilde de yapabilirsiniz. 2 zincir, birinci değil ikinci trabzan tepesine battım ve üçlü trabzanımı yaptım. Yine sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar, yine 2 tane trabzanımı çektim. 2 tane zincirimi çektim ve son trabzanıma batıyorum. Ve yine üçlü trabzanımı yapıyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın. Şimdi bunu yine şöyle 1 2 üçüncüye battım. Sabitledim. Şimdi kenarlarda birer tane kaldı. Şöyle göstermek istiyorum. Birer tane kalması gerekiyor. O da bizim sık iğnelerimiz için. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Hemen son trabzanıma batıyorum. Ve bir tane burada kaydırma yapıyorum yine. Modeyi çevirdim. Bakın, ilk kutucuk dahil içine batıyorum. 2 tane sık iğne. Şu şekilde elimle düzeltiyorum. Bir tane trabzan tepesine sık iğne, 2 tane kutucukların içine, bir tane trabzan tepesine, 2 tane kutucukların içine şeklinde devam edeceğim. Bu şekilde bir trabzan tepesine 2 tane kutucukların içine sık iğne yaparak devam edeceğim. Evet, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son sık iğnelerimi şöyle son kutucuğa sıkıştırarak yapıyorum. Ve burada bir trabzanım daha var. Son trabzanım. Hemen ona da bir sık iğne yaptım. Ve hemen buraya geldim. Bakın, son trabzan tepesine batıyorum. Ve burada kaydırma yaparak burayı bitiriyorum. Burayı kapattıktan sonra ben burada hiç zincir çekmeyeceğim. Şöyle ilmeğimi uzatarak burada kaydırma sırası yapacağım. Şöyle bakın. Çok ilmeğimi kasmadan önümdeki tek ilmeklere batarak bir sıra komple kaydırma yapacağım. Şu şekilde birer ilmeklere batarak kaydırma yapıyorum. Bunu yaptığımda hem çerçeve daha güzel olacak, hem de yanları diktiğimde daha güzel görünecek. Bu şekilde tek tek batarak kaydırma yapıyorum. Bakın, şu şekilde tüm etrafı çerçeveleyecek şekilde kaydırmamı yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıra sonuma geldim.
şuradan başladık. Şu şekilde kaydırma yaparak şuraya kadar geldim. Şöyle ipimi uzunca keseceğim. Daha sonra kenarlarını birleştirerek dikeceğiz. Şöyle şu kadar bırakmam yeterli olacak. Şöyle bir yün iğnem var. Sizin de olması gerekli. Çünkü kağıt ipi başka bir iğneye geçirmek bu kadar kolay olmayacak. O yüzden bir yün iğnesi gerekli. Evet. Öncelikle şöyle iğneden çıkarıp şunu çıkarmayı unuttuk. Evet, öncelikle şunu çıkardım. Daha sonra iğnemi geçireceğim. Bakın. Şu şekilde şöyle şu tersi, şu düzü. Evet. Şu şekilde katlayarak dikeceğim. Bakın şu şekilde. Şimdi buradan başlayarak şöyle aşağı kadar dikeceğim. Daha sonra da diğer tarafı dikeceğim. Şimdi şöyle ilk ilmekten batarak bu ilk battığım yerden birkaç kere geçeceğim. Şurada bir açılma olmaması için şöyle bir kez daha aynı yerlerden ve aynı yönden batarak şöyle 2 veya 3 kere geçtiğimizde yeterli olacaktır açılmaması adına. Şöyle bakıyorum. Bakın açılma yok. Bence yeterli. Şöyle iyice sıkıştırıyorum. Daha sonra yine aynı yönde dikerek bakın birer tane, bir buradan bir de karşıdan birer ilmek batarak dikiyorum. Başka bir işlemimiz yok. Şu şekilde biraz sıkıştırıyorum. Elimle düzeltiyorum. Bir de hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Ben ördüm, bitti. Buharlı ütüyle şöyle ılık bir şekilde ütüledim. Dikmeden önce muhakkak ütümüzü yapalım arkadaşlar. Bazen unutuyorum, lütfen kusura bakmayın. Ama eminim ki ütülediğim belli oluyordur, görünüyordur yani. Evet, bu şekilde aşağı doğru dikişimi yapacağım. Eminim ki bu da anlaşıldı. Aynı yönde dikiyorum. Bakın. Şu şekilde şöyle uca gelene kadar dikip hemen dönüyorum. Evet, bakın. Şöyle şuraya kadar diktim. Tam şöyle şu ortadan batırıp arkadan iğnemi çıkaracağım. Biraz sıkı örmüşüm. Zor çıkıyor. Evet. Evet. Şöyle biraz çektiğimizde bakın şöyle çektiğimde şurada bir sivrilme olmayacak. Bunu da hemen şöyle çeviriyorum. Şöyle çekip hemen herhangi bir ilmeğe batacağım. Ve şöyle öncelikle bir düğüm atacağım ki çözülmesin. Gerçi kağıt ipler öyle kolay çözülmüyor. Ama yine de ben garantiye alabilmek için muhakkak o düğümlerimi atıyorum. Şöyle de içinde gizliyorum. Sizler daha ayrıntılı bir şekilde gizlersiniz. Ben çok videoyu uzatmamak amaçlı şöyle üstün körü gizliyorum. Evet. Şu ipimi de birazdan saklayacağım. Bakın şurayı çok düzgün bir şekilde dikmiş olduk. Diğer tarafı da aynı şekilde dikeceğim. Daha sonra da kapanış için burada olacağım. Evet arkadaşlar, benim dikişim bitti. Şöyle hemen göstermek istiyorum bu güzelliği sizlere. Gerçekten çok şık oldu. Hemen şöyle gözlüğümü de içine koymak istiyorum. Gayet iç bir gözlüğü alacak şekilde geniş. Sadece gözlük kılıfı olarak değil de bunu kalemlik olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle ben şu anda çıt çıt dikmedim ama şu bölümü hemen bir çıt çıt dikip şu şekilde çıt çıtlayarak
kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.